Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Belki bir nebze keyfinizi daha da arttırmak için, hayaller kurabilmeniz için ya da planınız varsa yaşamak için, belki tatil yapmak için güzel bir villa tanıtımıyla karşınızdayım. Didim'in Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesi olarak adlandırılan bölgede 500 metrekare arsa içerisinde müstakil, tam müstakil güzel bir villa tanıtımı için tekrardan yerimizdeyiz. Kameranın karşısındayız. Şöyle başlayalım hemen. Kısa arada size bilgiler de vereceğim tabii ki. Villanın bahçe alanındayız. Şurası villamızın otopark alanı, yani aracın park edebileceği bölüm. Üstü kapanmasını ben isterim. Burada çünkü tam müsait. Havuzla arasında da 15-20 santimlik kadar bir yükseklik var. Şuradan havuz alanı başlıyor. Yani aracı buraya park etmek en azından şöyle iki cephesi kapalı şeklinde olabilirse belki çok daha güzel olabilirmiş. Havuzu uzunlamasına arkadaşlar geniş bir havuz var burada. Yani en azından atlayıp yüze yüze karşıya gidebilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü burası denize birazcık uzak mesafede. 2 kilometre mesafesi var. Yani bıkabilirsiniz. Ben olsam bıkarım, her gün kalkıp denize gitmek. Keyif içinden tabii tercihtir ama ben bunu yapmak istemem. O yüzden bazı günler için özellikle burada yüzme aktivitenizi ve spor olarak düşünüyorsanız bunu gerçekleştirebilirsiniz. Serinleme amacıyla da kullanabilirsiniz. Havuzun şu kısmında arkadaşlar içeri doğru bir geçme var. Yani bir bölüm var. Bu bölümü isterseniz şuradan şöyle alüminyum korkuluklarla kapatıp, çocuklarınız varsa, yani ufak çocuklarınız varsa özellikle bu kısmı çocuk havuzu olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da bu şekilde örnekte gördüğünüz gibi içine şezlong yerleştirip havuzun içinde oturup güneşlenme imkanınız var. Ayrıca havuzun baş kısmında arkadaşlar merdivenle böyle giriş yapıyorsunuz. Çok güzel bir geçişi var. Sanki okyanusa geçiş hissi size kazandırabilir. Şu kısımda villamızın bu bölümünde bir masaya yer almış. Ön tarafı galeri boşluğu olan kısım, sağ tarafta salon mutfak. Şurası arkadaşlar giriş katta bulunan yatak odasının alanı. Ön tarafında salıncağı mevcut. Alan olarak gayet yeterli bir burada metrekare var bahçe için. Çünkü 500 metrekare arsanın içinde de tabii imar planı ona göre düzenleniyor. Güvenlik kamera sistemleri var. Her tarafta akıllı ev sistemi var. Yüz tarama sistemiyle giriş yapabildiğiniz çelik kapı var. Bu açıdan takdire şayan bir villa. Dış cephesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi tuğla desenleri tercih edilmiş. Tamamında beyaz renkler de burada aktif. Ön tarafta duvarlarda yükseklik hoşuma gitti. Yani en azından ön cepheyi görmüyorsunuz, yolu asla görmüyorsunuz. Ya da gelip geçenler sizi burada havuzda görmüyor. İzole bir villa. O yüzden bence tam not alabilir. Bahsettiğim merdiven de burada arkadaşlar. Havuz motoru merdivenin hemen başında yer almış. Kör nokta buraya diyebiliriz. Çünkü barbekü alanı şu kısımda. Normalde eğer orada olmasaydı, sabit bir barbekü alanı var orada. Olmasaydı, birazdan geçeceğiz oraya. O orada olmasaydı burada üçüncü kullanışım. Burası çardak alanı olarak kullanılabilirdi. O yüzden kör nokta diyorum buraya. Ya da siz burada oturma düzeni, o masa oraya size fazla geldiyse buraya alabilirsiniz. Çünkü barbekü alanı dediğim gibi burada arkadaşlar. Güzel bir tezgah var. Şurada bir boş bir tezgah var. Mangal alanı ortada. Evye bölümü, lavabo alanı yanında. Alt tarafta da depo alanları mevcut. Şurada yalnız az önce ben onu düşündüm. Yani aklımdan böyle plan olarak geçirdim. Ben burada yaşıyor olsaydım kışın buraya mutlaka gelirdim. Ya da devamlı burada yaşıyorsam. Şu kısımlar arkadaşlar, üst tarafta böyle sütunlar var. Aydınlatmaları var alt tarafında ama orta alanlar boş. Yani bu camla kapatılırsa en azından şura bölge içinde, bu bölge içinde yağmurun bu kısımlara akmasını engelleyebiliriz. Yani burayı kışın da kullanabiliriz. Ön tarafta kışın kapatılacak bir bölüm burada yok. O yüzden bu konuda çok memnunum. Çünkü o benim gözüme sürekli çarpan detaylardan bir tanesi. Bahçe bölümü başlıyor bu kısımda arkadaşlar. Tropikal hava veren, tatlı esintili, ki buranın esintisi de çok güzel. Güzel bir bahçe bölümü başlıyor. Şurada ortaya beyaz taşlar. Zannımca burası böyle bir su kanalı gibi. Üst tarafına taşlar ve yapay ağaçlar yerleştirilmiş ama yanlı, sağlı sollu ilerleyen yeşillikler ve ağaçların hepsi doğal ağaç arkadaşlar. Yalnız sadece dediğim gibi içine orada beyaz taş atılmış. Köşe kısımda da yapay bir şelale dizayn edilmiş. Dekoratif, gayet hoş olmuş. Tabii bu ne olacak? İçine su ekleyeceksiniz. Renklendirmeleri mutlaka vardır. Suyla beraber orada yapay bir şelale, hem sesi hem görüntüsü sizin için harika olacaktır. Bahçe alanı gördüğünüz alandan komple etrafı dönüyor. Villanın bütün cephelerinde aynı bahçe alanı kendini gösteriyor arkadaşlar. Arkada gördüğünüz boş bölüm arsa arkadaşlar. Yarın oraya da bir villa yapılacak. Yani sağda solda gördüğünüz gibi arka tarafınıza da bir villa mutlaka gelecektir ama en azından yüz yüze değil, arka arkaya olacaktır. Burada yerden ısıtma tesisatı, klima merkezi tesisatı, o da arka tarafta yer alıyor. Göz zevkinizi bozmayacak şekilde, rahatsız etmeyecek şekilde arkadaşlar.
Çelik kapıya geldik. Ana giriş böyle uzunlamasına devasa bir çelik kapı girişi var. Hemen içeri girişimizi yapalım. Çelik kapıda dediğim gibi yüz tarama sistemi var, parmak okutma sistemi var. Şifreyle giriş yapabiliyorsunuz, anahtarla giriş yapabiliyorsunuz. Ya da şurada akıllı ev sistemi var. Aplikasyonuyla telefonunuzdan da bunu yönlendirebiliyorsunuz. Aynı firmanın 2 ay önce, 2,5 ay önce satılan bir villası var. Tam benzer değil ama aynı dokunuşlar onda da vardı. Orada da burada görmüştük böyle devasa bir kapı. Linkini bırakacağım yukarıda. Eğer merak ediyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Çelik kapıdan girişte hemen sağ tarafta bir berjer var. Şu kısım, evet, şalterlerin saklandığı, normalde bunlara pano yapılır. Pano olmaması benim hoşuma gitti. Böyle ahşap dolap görünümü vermişler. Işıklandırma led aydınlatması var yan tarafında. Sürgülü böyle alanda tabii hem göze hoş görünmüş hem de elektrik panosunun bulunduğu bölge arkadaşlar. Akıllı ev sisteminin paneli bu kısımda. Altında hemen berjeri var dediğim gibi. Buradan hemen gelmişken sırayla gidelim. Normalde salon mutfak yapardım ama burada direkt buraya girebileyim. En azından böyle kademe kademe ilerleyebiliriz. Giriş katta geniş bir banyo bölümü var. Duş alanı özellikle, yani şu 60'a 120 seramiklerden hesap edersek 120 santim eninde burada güzel geniş bir duş bölümü var. Şurada havalandırması var. Lavabo, banyo olanları, dolapları, kapıları şık, gözü yormayan, naif diyebiliriz, hatta doğru kelime bu olabilir. Giriş katta bir adet de yatak odamız var. Mobilyalarına bayıldım. Gerçekten bayıldım. Hatta dediğim gibi bir öncekinde de yine aynı mobilyalar kullanılmıştı. Çok da hoşuma gitmişti. Orada da söylemiştim. Fazla durmayacağım o yüzden. Sadece dediğim gibi linki bırakacağım. Oradan izlerseniz sevinirim. Burada duvara, yatak başının üstündeki duvara ahşap giydirme yapılmış. Şurada bir makyaj bölümü var. Dolap gayet geniş. Dışarıda da söylediğim gibi bu yatak odasından çıkış yaptığınız bölüm arkadaşlar bahçe kapısı ve salıncağın olduğu bölüme gidiyor. Şurada galeri boşluğu var. Galeri boşluğunda da yemek masası olarak değerlendirmişler. Hemen yan tarafına merdiven çıkıyorsunuz. Merdiven korkulukları cam, temperli camlar. Merdiven altı sadece boş kalmış, yerden ısıtmalı. Yerden ısıtma tesisatı da hemen şu kısımda arkadaşlar. Burayı, hani o görüntü sizi rahatsız ediyorsa az önce pano örneğinde verdiğim gibi üzerini kapatabilirsiniz. Ya da klasikleşmiş bu merdiven altı yapay taşlar, dışarıda bahçede gördüğünüz gibi yapay çiçekler, daha doğrusu beyaz taşlarla beraber süslendirme imkanına sahipsiniz. Mutfak bölümü şu kısımdan başlıyor arkadaşlar. Burası büyük ihtimalle kahve bölümü. Zaten 2 tane priz de buraya yerleştirmişler. Dekorasyonu da gayet güzel. Dolap alanlarına da hemen örnek olsun diye bakabiliriz. Şöyle büyük ihtimalle asansörlüdür bunlar. Şu sisteme de çok hoşuma gidiyor. Yani bayılıyorum. Bu rengi bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim. Buz mavisi gibi bir şey olması lazım ama net olarak bilmiyorum. Dolap bölümü gayet geniş. Fırın boy hizasında. Dikkat ettiğim özelliklerden bir tanesi. Ocak bölümü arkadaşlar. Mutfak tezgahımız buradan başlıyor. Beyaz, yani ahşap rengi özellikle villanın tamamında kendini göstermiş. Evyemiz bu kısımda modern bir evye. Ya tuşlu evyeler sık gördüğümüz şeyler değil ama artık yeni yeni fazlaca göreceğiz bunları. İşte buna basıyorsun farklı tanzikli akıyor. Buna basıyorsun düz akıyor. Şöyle getiriyorsun, meyveyi sebzeyi yıkıyorsun. Üstünde hemen pencere bölümü bulunuyor. Havalandırıyoruz. Burada bulaşık makinesi alanı. Yani şurada köşe olarak mutfak konumlandırılmış. Küçük de bir raf alanı var burada. Şu kısımdan itibaren salon bölümü başlıyor. Burada yine bunu söyleyeceğim. Çok denk geldiğim için ama kimse yanlış anlamasın. Ben kendi şahsi zevklerimi söylüyorum. Ben olsaydım buradan bir separatör çekerdim. Çünkü mutfak, Amerikan mutfak artık modern olan yapılarda var, doğru. Bazıları sevmese de istemese, özellikle de ayrı mutfak diye tutturanlar olsa da artık modern yapı bu şekilde. Ama burada da çözüm basit. Dediğim gibi şık bir separatörle salon ve mutfağı birbirinden ayırma imkanına sahipsiniz. Salon bölümümüz arkadaşlar devasa bir ünite, yanındaki raflarıyla beraber. Çünkü buranın yüksekliği dikkatinizi çekmiştir. Standart çekimlerimizden daha yüksek. Yani benim boyum 1,83 arkadaşlar. Benden bir tane daha. Yani 3,5 metre neti var buranın. 3,5 metreden biraz daha yüksek olabilir. Tavan yüksekliği çok hoş. O yüzden galeri boşluğu da çok güzel bir görüntü vermiş. Televizyon ünitesindeki raflardan ilk gözüme çarpan olduğu için yüksekliği oradan gösteriyorum size. Gayet güzel bir salon bölümü. Buradan o villanın dışında gördüğünüz ara kısma da çıkış yapabiliyorsunuz, giriş yapabiliyorsunuz. Güzel bir salon mutfak alanı var burada. Tatlı, şirin. Salon metresi büyük gelmiyorsa eğer size bu minimal düzende. Yani şöyle söyleyebilirim. Burası da katılabilirdi hatta. Ya belki dekorasyon olarak farklı bir şeyler yapabilirseniz siz kendiniz için farklı şeyler çıkartabilirsiniz ama full eşyalı eşyalar bence gayet yerli yerinde olmuş. Ekstra bir dokunuşa burada ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Alarm sistemleri de burada aktif.
yangın sensörü, duman sensörü daha doğrusu, su baskınları için ya da hırsızlık için, güvenlik için alarmları hepsi aktif. Şu gördüğünüz panelden hepsini yönlendirebiliyorsunuz. Bence güzel bir villa. En azından standartların üzerinde bu bölge için. Sadece burada aklıma takılan fiber internet altyapısı. Yani evden çalışmak isteyen insanlar varsa eğer, işi bunu gerektiriyorsa, burada fiber altyapı Büyük Sokak'ta tahminim. Buraya büyük ihtimalle başvuru yaparak alabilme imkanınız bulunuyor. Bu arada şu arkadaki kısmı da göstermeden geçmeyelim arkadaşlar. Buradaki boş alanı böyle gold rengi bir desenli aynayla bir rafla burayı süslendirmişler. Galeri boşluğuyla bir bütünlük yakalamış. Merdiven dediğimiz gibi zeminler siyah, korkulukları temperli cam. Şeffaf, şık ve sade olmuş diyebiliriz. Üst kata çıkalım, üst kattan devam edelim. Üst katımızda özellikle hoşuma giden detaylardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Sanki bir köprüden geçiyormuşsunuz size hissi veren şu geçiş alanı, koridoru. Sağ tarafı galeri boşluğu, şık bir aydınlatması var. Sol tarafta merdiven bölümü var. Uzunlamasına böyle köprü gibi gezebiliyorsunuz. Ya da buraya gelmişken buradan devam edelim. Tavanlarda da şerit aydınlatmalar var spotlarla beraber. İlk yatak odamız bu katta. Arkadaşlar alçak zeminde yataklar hoşuma gittiği için ben bu yatağı çok beğeniyorum. Çift kişilik bir yatağı var. Arkada duvarda bir giydirmesi var ahşap. Lake kaplama, dolap kapakları. Şurada makyaj bölümü bulunuyor. Raf alanları fazlaca. Yani dolabın. Burada şöyle bir detay var. Dolap alanı için direkt yatağın baş kısmını seçmişler diye düşünüyorum. Çünkü burada dolap bölümü yok. Şu kısma berjer koymuşlar. Balkondan dışarıyı izleyebilin ya da uyandığınızda en azından 1-2 dakikalık vakit geçirmek için. Balkon bölümü de var ama dolap için odanın içinde yer olmadığını görüyorum şu anda. O yüzden yatak başını tercih etmişler. Çok zekice bir adım olmuş. Bence şık da olmuş. Hem kullanışlı hem de şık bir görüntüye sahip olmuş. Sevdiğimiz detaylardan bir tanesi de özel banyolu ama duş bölümü yerine böyle jacuzzi, şık bir jacuzzi tercih etmişler buraya. Köşeye koymuşlar. Sadece oturup içinde duş almak istiyorsanız da duş başlıkları da burada yerini almış. Hani her günde keyif yapacak halimiz yok diye düşünerek onu da göstermişler oraya. Şurada boydan boya bir cam bölümü var aydınlatma için. Lavabo alanı, şık bir aynası var. Oval, gayet güzel olmuş. Şu kapı sürgülü herhalde. Evet. Odayla banyoyu birbirinden ayıran sürgülü kapı var arkadaşlar. Bence güzel bir dokunuş. Her zaman görmediğimiz detaylar. Bu yüzden farklı şeyleri görmek hoşumuza gidiyor bizim. Yani şu olay mesela benim Didim'de özellikle, gerçi Kuşadası'ndaki villalarda da görmedim ama güzel bir yapı. Yani kendini belli etmiş. En azından şuradan yürürken bile villanın içinde bir haz alabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Burada bir yatak odamız daha var arkadaşlar. Burası çocuk odası olarak dizayn edilmiş. 2 tane tek kişilik yatak. Ya şu güzelliğe bir bakabilir misin? Yani çok hoşuma gitti benim. Bilmiyorum. İlk defa gördüm. Ortada bir taşıyıcı kolon burası büyük ihtimalle. Evet, şu taşıyıcı kolon metrekareyi kısmış ama zekice bir adımla buraya tek kişilik bir yatak koymuşlar. Yan taraftaki şu kolondan kalan kısma dolap yerleştirmişler. Aynı şekilde yine buraya tek kişilik bir yatak koymuşlar. Başları birbirine bakıyor. Karşı kısma da bir dolap yerleştirmişler. Yani çok mantıklı bir hareket olmuş. Hem odanın içine böyle değişik bir hava kazandırmış. Şık olmuş. Metrekareyi de güzel bir şekilde kullanmış. 2 tane tekli yatakla beraber. Misafir odası olarak bile kullanabilirsiniz. Yani 2 arkadaşınız buraya sizi ziyarete geldiyse o amaçlı burayı kullanabiliyorsunuz. Buradaki duvarlara da yine lake giydirmeler yapılmış. Şurada herhalde 2 oda daha var. Yani bu katta 4 oda var arkadaşlar. Aşağıda bir tane gördük. 5 yatak odalı. Yine çift kişilik yatağı. Aşağıdaki hatta misafir odasıyla birebir aynı. O yüzden burada fazla vakit geçirmeyeceğim. Son yatak odasının içine girebiliriz. Evet arkadaşlar, şu kısımda hemen karşıda gördüğünüz gibi elbise dolabını gömme şeklinde şuradaki alana yerleştirmişler. Yatak bölümü şu kısımda. Bunun üst tarafında yalnız bir önceki odada gördüğünüz gibi dolap bölümü yok. Çünkü komodin dahi yok. Onların hepsi dolap için bir alan olduğu için orayı tercih etmişler. Banyosu var. Tam banyo alanı. Evet. Ebeveyn banyosu kendine özel. Şu köşede bir berjer takımı. Burada makyaj bölümü masası. Şu kısımda herhalde açılır değil. Evet, sabit bir cam bölümü. Buradan havuzu izleyebiliyorsunuz. Bence çok şık dokunuşlara sahip bir villa. Aşağı inelim, biraz daha sohbete devam ederiz. Güzel bir villa gezdik arkadaşlar. Aslında bize söyleyecek pek fazla da bir şey bırakmamışlar. Müteahhitine buradan selamlar iletelim. Gerçekten şahane bir villa. Güzel modern dizaynları var. Modern dokunuşları var. Yatak odaları, salonu, mutfağı, havuzu özellikle çok beğendiğimiz, tavsiye edeceğimiz bir villa gezdik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şayet almak istiyorsanız iletişim bilgilerini sizlere iletmiş olacağım. Kendinize çok iyi bakın.
Videonun bu kısmına kadar da geldiyseniz kanalıma abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda farklı bir tasarımla, farklı bir villa ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.